Merhabalar Sagas takipçileri. Bugün felaket filmlerini ele alacağız. Bunu ele almadan önce bugünkü videoyu biraz daha farklılaştırıp ülkemizin gündemiyle endeksli olarak iki kısma böleceğiz videoyu ve ilk kısımda biraz daha bu yaşananlarla ilgili kendi görüşlerimden bahsedeceğim kısaca ve daha sonra bu listeyi sizinle paylaşacağım. Hazırladığım listeyi. İlk olarak şunu söylemek lazım. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Çok büyük kayıplar verdik. Depreme vermeye de devam ediyoruz. Bu felakette, Kahramanmaraş ve Hatay felaketinde. Ama bu kaçıncı düşündüğünüz zaman işte yakın geçmişte Van, İzmir, Elazığ ve geleceği söylenen Büyük Marmara depremi ve daha hani uzmanları dinlediğimiz kadarıyla bunlar Türkiye'nin bir gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak zorundayız. İstesek de istemesek de. Sorunların peşini bırakmamalıyız. Ülkemizdeki sorunlardan bir tanesi de gerçekten balık hafızalı olmamız. Yani suçu da bir tarafa atmak hiçbir zaman çözüm olmaz. Ben hatırlıyorum bundan 2-2,5 ay önce bir deprem tatbikatı yapıldığı zaman insanlar dalga geçiyorlardı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz mantığıyla birlikte. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Vatandaş olsun, siyasiler olsun. Tabii ki burada suçu olan insanların da bir şekilde kamuoyu oluşturulup ve bu kamuoyu ile üzerlerine gidip bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Yani bu depremden sonra 2 ay sonra, 3 ay sonra hayatımıza döndükten sonra bunlar olmamış gibi davranmamalıyız. Şu an son ölüm rakamlarını tam bilmiyorum ama en son 35 binlerdeydi ve şu an artmaya da devam ediyor. Yaralılara mutlaka bir şekilde yardım etmeliyiz. Ben kendim bireysel olarak yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Birçok vatandaşımız da bunu yaptı. Keza mesela YouTuber'lar ortak yayınlar yaptı. İşte AFAD'ıydı, Ahbap'ıydı. Önemli işlere başaran kişiler oldu. Yurt dışından gelen insanlar oldu. Vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarabilmek için emeği bu uğurda emek sarf eden herkese teşekkür etmek gerek ve herkesin birbirinin değerini daha iyi bilmesi gerekiyor ve kısa gündemlerden bir şekilde çıkıp gerçekçi gündemlerle meşgul olmalıyız. Gelelim videomuzun ikinci kısmına. Listeyle birleştirmek istemezdim. Ayrı ayrı videolar atmak isterdim. Fakat bu video burada bir hatırlatıcı olarak duracaktır diye umuyorum. Bu videoyu daha sonra gelen izlemek isteyen insanlar için, felaket filmleriyle ilgili bir liste arayan insanlar için başta yaptığım konuşma, birazcık içimi döktüğüm bir konuşma bize bu gerçeği tekrar hatırlatacağını umuyorum. Sadece bu videoyu izleyecekler kişi için değil, kendime de bu gerçeği hatırlatacağını düşünüyorum. Böyle felaketlerde bir şekilde hayatın devam ettiğini ve hayatın akışında bu olayların bir şekilde farkındalık oluşturup bizi bir şeylere yöneltmesi gerekiyor. Kişisel olarak deprem çantam bile yoktu ama şu anda bu felaketten sonra artık üzerime düşen en basitinden başlangıç olarak kendime bunu görev edindim. Deprem Türkiye'de herkesin bir gerçeği olduğu için hemen hemen Türkiye'nin %45-50'lik bölümü neredeyse fay hatlarından geçtiği için hepimizin sorunu. O yüzden hepimiz bir şekilde bir yerden başlamamız gerekiyor. Geçelim ikinci bölümümüze. Bu bölümümüzde biraz daha felaketleri konu alan filmlerden bahsedeceğim. Sanıyorum daha önce de bahsetmiş olduğum Eric Hesser'in yönettiği, başrolünde Paul Walker'ın olduğu Hours yani Saatler filmi. Bundan daha önce sanıyorum üniversitedeyken yaptığımız bir videoda bahsetmiştim. Bu videoda da Katrina kasırgasının vurduğu bir şehirde yeni doğmuş bebeğini hayatta tutmaya çalışan bir babanın hikayesini izliyoruz. Hem Paul Walker'ın bakış açısından hem de böyle bir kasırgada bir hayatta kalma mücadelesini izlemek isteyenlerin bakabileceği bir film. İkinci filmimiz Rick Roman Vaughn yönettiği Greenland, Türkçe ismiyle Son Sığınak adlı film. Bu filmde başrolümüzde Gerard Butler ve Morena Baccarin gibi oyuncular yer alıyor. Burada da bir doğal afet karşısında bir ailenin hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Nispeten yeni bir film, sıkılmayacağınız bir film olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki filmimiz Brad Pitt'in yönettiği, başrollerinde Dwayne Johnson ve Alexandra Daddario gibi oyuncuların bulunduğu bir film. Aslında San Andreas fayı dediğimiz fayda bir kurtarma ekibi görevlisinin bir şekilde insanları kurtarmaya çalışmasını ve ailesini bu felaketten kurtarmaya çalışmasını konu alan bir film.
kalburüstü bir film. Çok aşırı başarılı, etkileyici bir film olmasa da bu konu özelinde izlenebilecek filmlerden bir tanesi San Andreas. Bir sonraki filmimiz Wolfgang Petersen'ın yönettiği, başrollerinde George Clooney ve Mark Wahlberg'ün yer aldığı The Perfect Storm filmi. Mükemmel Fırtına diye çevirmişlerdir diye düşünüyorum. Türkçe ismine bakmadım. Burada da bir grup balıkçının denizdeyken bir fırtınayla karşılaşması sonucu bir şekilde hayatlarını kurtarma mücadelelerini konu alıyor. Meraklısının bakabileceği bir film. Bir sonraki filmimiz Roland Emmerich'in yönettiği The Day After Tomorrow, Yarından Sonra filmi. Muhtemelen birçok kişinin izlediği bir film. Başrollerinde de Jack Gyllenhaal ve Dennis Quaid'in olduğunu söyleyebiliriz ve bu filmde de bir fırtına sonucu dünyanın buz devrine dönüşmesini konu alıyor. Bir doğal felaket. Yani birçok kişi izlemiştir bu filmi. Televizyonda defalarca kez yayınlandı. Bilimsel olarak çok gerçekçi olmadığını okumuştum bunun. Bu konuda çok eleştiri alan bir film ama yine de bir şekilde doğal felaket filmi istemek isteyenlerin bakabileceği bir film. Bir sonraki filmimiz Peter Berg'in Deepwater Horizon ya da Türkçe adıyla Deepwater Horizon, Büyük Felaket filmi. Yönetmen Peter Berg, başrol oyuncumuz Mark Wahlberg. Bu filmde de petrol çıkarma şirketinin işçilerinin bir şekilde kapalı bir mekanda mahsur kalmalarıyla hayatta kalma mücadelesi verdikleri bir film. Bu film Amerikan tarihindeki 2010 yılında yaşanmış felaketlerden birine dayanıyor. O yüzden gerçekçi bir hikaye olduğunu da söyleyebiliriz. Bir sonraki filmimiz 13 Lives yani 13 Yaşam. Ron Howard'ın yönettiği filmimizde başrollerde Viggo Mortensen, Colin Farrell gibi oyuncular yer alıyor. Ek olarak Joel Edgerton da yer alıyor. Bu filmde çok yeni bir film aslında. Bu en iyi filmler listesine de arasına girebilecek düşündüğüm filmlerden bir tanesi 2022 yılı için. Haberlerde çok konu olan bir şeydi. Tayland'da bir futbol takımının ve hocalarının mağara altında bir şekilde mahsur kalmasıyla başlayan ve ülkeyi seferber eden bir felaket. Burada yurt dışından gelen tabii ki destekle birlikte bu antrenör ve futbolcuların bir şekilde kurtarılma ve hayatta kalma hikayelerini izliyoruz. Gerçekten çok gerçekçi ve ülkelerin bazı konularda istediklerinde ne kadar işbirliği içerisinde olabileceklerini ve ülke içerisinde insanların bazı şeyleri yapmak için ne kadar fedakarlık gösterebileceklerini bize anlatan güzel bir film. Bir sonraki filmimiz Ron Howard'ın The Impossible, Türkçe'ye Kıyamet Günü olarak çevrilen filmi. Burada da 2004 yılında yaşanan, Tayland'da yine yaşanan bir tsunami sonrasında bölgeye turist olarak giden bir ailenin hayatta kalma mücadelesini ve bu tsunami sonrası yaşananları izlediğimiz film. Aslında gerçekçi de bir film olduğunu söyleyebilirim. Başrollerinde Ewan McGregor, Naomi Watts ve Tom Holland'ın sanıyorum bu ilk rolü olması lazım ya da ilk rollerinden bir tanesi. Gerçekten insanların izlemesi gereken bir film. Hem belli bir takım bilgiler alabileceğiniz hem de böyle bir şey başınıza geldiği zaman size neler yapabileceğinizi veya neler yapamayacağınız, ne kadar çaresiz olduğunuzu hissettiren bir film. Bir sonraki filmimiz aslında bir animasyon. Daha doğrusu anime. Hep Japonlardan bahsettik, depremden bahsettik. Bir de Japonların kendilerinin yaptığı bir işten bahsetmeden geçmek olmaz. Ben de yakın bir zamanda izlemiştim. The Day the Earth Moved adlı film. Yani dünyanın hareket ettiği gün diye çevirebiliriz. Bilmiyorum bulunabilir mi ama YouTube'da ben bu filmi gördüm ve izledim. Gerçekten çok dramatik. 1995 yılında Hanshin depremi olarak bilinen Japonya'nın 20. yüzyıldaki en büyük depremlerinden, sanıyorum ikincisi olması lazım, en büyük depremlerinden bir tanesi. Ve biz bu hikayeyi aslında bir grup 6. sınıf çocuklarının gözünden çok dramatik bir şekilde hissediyoruz. Gerçekten etkileyici bir animeydi ve bence bu film Türkiye'de de okullarda izletilmesi gereken bir film. Deprem ve afet yönetmeliğinin yanında izletilmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Özellikle küçük çocuklarınıza izletebilirsiniz. Tabii kendiniz de izleyebilirsiniz ama onların bu yapımdan öğrenecekleri çok şey var. Gerçekten listede 13 Lives olsun, The Day the Earth Moved filmi olsun, The Impossible olsun. Bu filmler gerçekçi
şekilde ele alıyorlar bu felaketleri. O yüzden gerçekten bu 3 filmi izlemenizi tavsiye ederim ve tüm listedeki filmleri bir şekilde izleyip, yani bu listeye gerçekten kötü bir film almadım. Evet, belki bazıları vasat olabilir ama genelde beğenilebilecek iyi filmleri listeye almaya çalıştım. Bu liste film izlemek isteyenler ve film izlerken bilgilenmek isteyen kişiler için bilgilenmenin yanında biraz daha böyle durumlarda kaldığımız ne yapmamızı sorgulayabileceğimiz bir liste yapmaya çalıştım. Ek olarak aşağı bağış yapabileceğiniz kurumları, açıkçası YouTuber'ların yaptığı bağış kampanyasının linkini sanıyorum ekleyemiyorum. Çünkü küçük bir kanal olduğumuz için, takipçi sayısı az olduğu için. Fakat bazı kuruluşların aşağıda bağış yapabileceğiniz linklerini bırakacağım. Bahsettiğim Japon filmini izlediğim YouTube'daki linkini de bırakırım aşağı. Onu da izlemek isteyen, tabii ki Türkçe dublajı yoktu. Birazcık yabancı dili olanların izleyebileceği bir yapım. Depremzedelere elimizden geldiği kadar yardım edelim. Elimizden bir şey gelmiyorsa en azından dua edebiliriz. Tekrar buradan vefat etmiş kişilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kısacası geçmiş olsun Türkiye'm diyorum ve bu arada tabii unutmayalım, sınırda Suriye'de de bu depremin yankıları oldu. Oradaki ölen insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Umarım bunlardan ders alır, elimizden geleni yaparız. Kör kadercilik yerine bilimi öncülleyerek bir şekilde önlemler alırız. Bilimin doğrularını yaptıktan sonra tabii ki inancımız gereği bunu destekleyebiliriz. Fakat önlem almadan kör kaderciliğin hiçbir işe yaramadığını da burada söylemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.